kale inşa ettiğini düşün. Duvarları böyle 3 metre kalınlığında, kapıları devasa demirden, dışarıdan gelecek hiçbir topun, tüfeğin ya da fırtınanın o kaleyi yıkamayacağından adın gibi eminsin. Hı hı. Kesinlikle yıkılmaz diyorsun yani. Aynen öyle. Sonra bir bakıyorsun, düşman kapıya silahlarla falan değil, cebinde yepyeni, parıl parıl parlayan kredi kartlarıyla dayanmış. Sahte gülümsemeler, statü vaatleri falan filan. Truva atı gibi içeri sızıyorlar yani. Kesinlikle. Ve o yıkılmaz sandığın kale, tek bir kurşun bile atılmadan tamamen içeriden çürüyerek kendi üzerine çöküyor. İşte bugün tam olarak böyle bir çöküşün, o devasa enkazın anatomisini çıkarmak için buradayız. Çok doğru bir benzetme vallahi. Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eserinden yola çıkan ama 21. yüzyılın o karmaşık, entrika dolu, acımasız girdabıyla harmanlanan 2006 yapımı Yaprak Dökümü dünyasına dalıyoruz bu derinlemesine sohbette. Ki bu dünya gerçekten içine çekiyor insanı. Öyle. Hedefimiz sadece kim kiminle ne yaşadı, kim kime ne yaptı demek değil, bu ailenin neden bu kadar kolay parçalandığını seninle birlikte anlamak istiyoruz. İşin büyüleyici kısmı şu ki, karşımızdaki hikaye sadece klasik bir aile dramı falan değil yani. Yani o akşamları televizyonda izleyip geçtiğimiz sıradan dizilerden biri değil bu. Kesinlikle değil. Katman katman bir yapısı var. Aynen. Sağlam temellerin, o sarsılmaz zannedilen eski moda ilkelerin, hırs, para ve büyük şehrin kaosu karşısında nasıl un ufak olduğunun kusursuz bir sosyolojik incelemesi aslında. Çok doğru bir nokta bu. Geleneksel ahlak anlayışıyla modern metropolün o tüketim odaklı acımasız vaatleri arasındaki kanlı çarpışmayı izliyoruz. Her karakter bu büyük kültürel çarpışmanın farklı bir cephesi. O zaman sana o büyük soruyu sorarak başlamak istiyorum. Sıkı sıkıya bağlı, son derece ilkeli bir aile, modern dünyanın o parlak ve ayartıcı güçlerine karşı gerçekten ne kadar dayanabilir? Vallahi zor, çok zor. Yıkımı anlamak için önce o binanın temellerine inmemiz lazım. O temellerin atıldığı yere, Trabzon'a gitmemiz gerekiyor. Karşımızda meşhur Tekin ailesi var. Evet, çekirdek ailemiz. Baba Ali Rıza, anne Hayriye ve 5 çocuk. Şevket, Fikret, Necla, Leyla ve en küçükleri Ayşe. Bu aile bir tren yolculuğuyla Trabzon'dan İstanbul'a doğru yola çıkıyor. Ama o yolculuğun arkasındaki sebep çok kritik. Aynen öyle. Gerekçeleri kağıt üzerinde çok net aslında. Necla üniversiteyi kazanmış, Leyla'nın üniversite hazırlık kursu var ve Ayşe'nin okul masrafları İstanbul'da daha iyi karşılanacak diyorlar. Hani eğitime önem veren bir aile imajı var ortada. Evet ama o buzdağının görünmeyen kısmı çok daha sarsıcı. Orada işin rengi değişiyor işte. Çünkü İstanbul'a gelişleri sadece basit bir eğitim göçü falan değil. Aslında mecburi bir istikamet bu. Çünkü Ali Rıza Bey haksızlığa asla göz yummayan bir adam, Tam bir eski İstanbul beyefendisi değil mi? kesinlikle. İlkelerinden zerre taviz vermeyen o eski jenerasyonun vücut bulmuş hali. Trabzon'da görev yaparken şahit olduğu bir haksızlık karşısında susmuyor adam. Bedelini ödemeyi göze alıyor resmen. Aynen öyle. Onuru için istifa ediyor. Bu onun karakterinin net bir özeti aslında. Doğru bildiği yoldan sapmaktansa bütün hayat düzenini bozmayı, o aileyi yerinden yurdundan etmeyi tercih ediyor. Tam da burada durum bir Jenga kulesi gibi bir hal alıyor. Bak şöyle düşün. Ali Rıza'nın o bükülmez ilkeleri, Jenga kulesinin en altındaki o sağlam, tek parça taban. Çok iyi benzetme. O taban çekerse hepsi yıkılır. Aynen İstanbul'a adım attıkları an, o büyük şehrin kaosu kuledeki parçaları tek tek çekmeye başlıyor. Şehre geliyorlar, baba yadigarı bir köşke yerleşecekler ama bir bakıyorlar ki köşk kiracı tarafından harabeye çevrilmiş. O köşk sahnesi çok travmatiktir ya. Vallahi öyle. O harabe köşk aslında ailenin gelecekteki halinin fiziksel bir ön izlemesi gibi. Neyse ki karşı komşu Nehir Hanım ve kızı Sedef imdada yetişiyor da evi biraz temizliyorlar falan. Sedef'in de ailenin hayatındaki yeri ayrı bir trajedi zaten. Oraya geleceğiz, o bambaşka bir konu. Sonra ailenin tek erkek evladı Şevket askerden dönüyor. Her şey böyle bir anlığına yoluna giriyor gibi görünüyor. Ama sadece görünüyor. Evet, maddi gerçekler. Ali Rıza Bey ailesini geçindirmek için Altın Yaprak şirketinde işe giriyor.
Şurada gerçekten ilginçleşiyor durum. Altın Yaprak şirketine işe girmesi hikayenin en büyük ironilerinden biri aslında. Nasıl yani? Şöyle ki orada ailenin köklerine ilk dinamiti yerleştirecek adamla tanışıyor. Yani o meşhur müstakbel damat Oğuz ile. Aa evet, Oğuz, baş belası Oğuz. Oğuz şirketten istifa etmiş ama hala oralarda dolanıp çalışanlara hava atan bir tip. Tamamen şekilci, gösteriş odaklı, içi bomboş bir karakter. Patronun arabasıyla falan hava atıyor hatta. Aynen. Üstelik Ali Rıza Bey'in şirkete yerleştirdiği, o çok güvendiği tanıdık kızın bile gidip patronla yakınlaştığını görüyoruz orada. Yozlaşma resmen Ali Rıza'nın etrafını sarmaya başlıyor. Bu güvendiği ahlaki sınırlar bir ihlal ediliyor yani. Peki sana şunu sorayım. Acaba Ali Rıza'nın bu kadar bükülmez oluşu, aileyi İstanbul'un o esnek ve acımasız kaosuna karşı daha mı kırılgan hale getirdi? Ne demek istiyorsun tam olarak? Yani bir ağaç fırtınada esnemeyi bilmediği için mi kökünden sökülür? O katılık mı onları yıktı sence? Bu felsefi anlamda harika bir soru. Ve cevabı evet. Katı olan şeyler kırılmaya her zaman daha müsaittir. Esneyebilenler, uyum sağlayanlar ise hayatta kalır. Taşra saflığıyla metropolün acımasızlığı tam burada patlak veriyor işte. Kesinlikle. Ali Rıza kendi doğrularını aileyi korulan çelik bir kalkan sanıyor ama İstanbul o kalkanı tanımıyor bile. Çocuklarını o fanusun içinde öyle bir korumuş ki dışarıdaki gerçek dünyayla başa çıkacak hiçbir antikor geliştirememişler. Hiçbir savunma mekanizmaları yok. Manipülasyonla, kötülükle nasıl başa çıkacaklarını bilmiyorlar. Aynen öyle. Ve o antikor eksikliği yüzünden de çatlaklar oluşmaya başladığında tamamen savunmasız kalıyorlar. İşte o çatlaklardan içeri sızan iki ana yıkım uzmanı var. O yapıyı tamamen çökerten iki parazit diyelim onlara. Ferhunde ve Oğuz. Ailenin zaaflarını koklayarak bulan iki karakter. İkisi de bu zayıflıklardan besleniyor. Ferhunde'nin hikayesine bir bakalım. İnsanları, özellikle de erkekleri kendi yükselişi için resmen bir basamak olarak kullanıyor. İşi bittiğinde de peçete misali kenara atıyor. Vallahi tam olarak öyle. İlk kocasını aldatıp ondan boşanıyor, sonra gidip bankada Şevket'le tanışıyor, onunla evleniyor. Şevket orada resmen bir av. Kesinlikle av. Şevket, Ferhunde'nin o göz kamaştırıcı, vaatkar dünyasına o kadar kapılıyor ki, kadının o sonu gelmez para hırsı yüzünden bunalıma giriyor. Gidip çalıştığı bankada zimmetine para geçiriyor adam. Hapse girmesine kadar gidiyor bu iş. Evet, hapse giriyor. Peki Ferhunde duruyor mu sence? Asla. Şevket içerideyken gidip Levent'le yasak aşk yaşıyor. Sonra Levent de ona yetmiyor yani. yetmez tabii. Sonra Mithat Kara'ya yöneliyor. Ama Mithat onun oyunlarını fark edip onu terk edince Ferhunde ancak o zaman duvara çarpıyor. Ferhunde, bencilliğinin psikolojik altyapısını o saf aile üyeleri üzerinde tek tek sınıyor. Ferhunde içeriden çürüten bir otoimmün hastalık gibi ise Oğuz da resmen dışarıdan yağan asit yağmuru gibi. Altın Yaprak şirketinde patronu Yaman'ın arabasıyla sokaklarda hava atan bir tip. Başkasının gücüyle güç gösterisi yapan bir illüzyonist o. Aynen. İşin midesizliği şurada, patronunun karısı Ceyda'yla da ilişkisi var bu adamın. Oğuz'un aşk trafiği o kadar karmaşık ki beynin yanar takip ederken. Kimin eli kimin cebinde belli değil valla. Bak dinle, sokakta tek başına yürüyen komşu kızı Sedef'e taktik yapıp klasik numaralarla yaklaşıp onu arabasına alıyor, numarasını veriyor kıza. Ama Sedef'in kalbi Şevket'te. Evet, Sedef ne yapıyor biliyor musun? Benim bununla işim olmaz, al senin olsun, tepe tepe kullan diyerek o numarayı kime veriyor dersin? Necla'ya. Oradan da Necla'ya sıçrıyor virüs. Aynen. Necla Oğuz'la görüşmeye başlıyor ama Ceyda gerçeğini öğrenince ondan ayrılıyor. Oğuz durur mu? Bu sefer ailenin diğer kızı Leyla'ya musallat oluyor. Onu hamile bırakıyor falan, sonra bebek düşüyor, tam bir yıkım. Çok karanlık bir tablo gerçekten. Ya ben burada bir maliyeci gibi kar zarar hesabı yapmak istiyorum izninle. Ali Rıza ve Hayriye'nin 5 çocuklu listesine şöyle bir bakalım. Hadi yapalım bakalım kim kârda kim zararda. Büyük kız Fikret, sessiz sakin, buna kar diyelim. Şevket, gidip hapse girip tüm düzeni yıktığı için devasa bir zarar. Leyla ve Necla ikilisi ortada zaten net devasa bir zarar. Ayşe kalıyor geriye. En küçük Asiye Ayşe kâr hanesine desek, yahu 5 çocukta anca 2,5 kâr var elinde. Şirket olsa iflas ederdi bu aile.
Dur. Bir saniye. Burada araya girmek zorundayım. Şevket'e sadece devasa bir zarar demek biraz haksızlık değil mi sence de? Nasıl yani? Adam zimmetine para geçirdi sonuçta. Ama Şevket aslında Ali Rıza'nı çocuklarını gerçek hayata hazırlayamamasının en büyük kurbanı. O kadar dürüstlük ve kurallar içinde büyütülmüş ki adam. Gerçek dünyadan bir haber diyorsun. Kesinlikle. Ferhunde gibi inanılmaz manipülatif bir kadın karşısına ne yapacağını şaşırıyor. Sevgiyi, onaylanmayı, Ferhunde'nin bitmek bilmeyen o maddi taleplerini karşılamakta buluyor sadece. Yani kötü niyetinden yapmıyor bunları. Hayır, Şevket kötü niyetli değil, sadece trajik derecede donanımsız bir karakter. Hayata karşı savunmasız. Haklısın bak, bu açıdan düşünmemiştim. Şevket kötülükten değil, tamamen körlükten yıkılıyor. Ama Oğuz için aynısını söyleyemeyiz. O tam tersi. Oğuz net kötü niyetli. Türk dizi tarihinde gerçekten eşsiz bir konuma sahip bu adam. Aynı anda birden fazla kişiyi idare etmesi, böyle daldan dala konarken hiçbir ahlaki sorumluluk hissetmemesi falan, onu sistemin ürettiği bir virüs haline getiriyor. Tam bir empati yoksunu. Kendi tatmini için başkalarının hayatlarını resmen hiçe sayıyor. Ve o kızlar, Leyla ile Necla, İstanbul'un o sahte ışıklarına o kadar kör kütük aşık oluyorlar ki, bu virüslere kapıyı kendi elleriyle güle oynaya açıyorlar. Kesinlikle maddi ve manevi çöküş, bir noktadan sonra aile içindeki kız kardeşler arasında korkunç bir ego savaşına dönüşüyor. O ego savaşı inanılmaz boyutlara ulaşıyor. Leyla ve Necla'nın dönüşümüne bir bakıyorsun, aklın şaşar. Sanki Trabzon'dan yeni gelmiş o mütevazı kızlar değiller artık. Değiller tabii. Sanki İngiltere'de Buckingham Sarayı'nda büyümüşler, yazları Paris, Milano, Barcelona hattında turlayan aristokratlar gibi davranmaya başlıyorlar. Burunları resmen Kaf Dağı'nda. Evet, o kardeşlik bağlarının nasıl koptuğunu izlemek gerçekten kan dondurucu. O kibrin onları nasıl ele geçirdiğini görüyorsun. Leyla bir gün eve yeni, pahalı kıyafetlerle geliyor, adeta aileye bir güç gösterisi yapıyor orada. O meşhur sahneyi gözünün önüne getir, O palto sahnesi mi? ta kendisi. Eski pembe paltosunu böyle küçümseyerek, iğrenerek kardeşi Necla'ya fırlatıyor kız ve tabii ardından hayattan yediği o devasa tokat var. O fırlatılan pembe palto sadece bir giysi falan değil orada. Nedir peki sence? O fırlatılan şey aslında geçmişleri, reddedilen o taşra kimlikleri. Leyla'nın "ben artık sizden üstünüm, ben bu sefil hayattan kurtuldum" deme şekli. Psikolojik açıdan muazzam bir dönüm noktası o sahne. Çok doğru tespit. Bir paltonun aslında statü ve kibrin bir silahı olarak kullanılması. Kıyafetler, masumiyetin kaybının ve o yozlaşmanın fiziksel sembolleri dizide. Pembe palto, taşra masumiyetini temsil ediyor. Peki ya Necla'nın kürkü? İşte orası tam bir tezat. Necla'nın Cemla dönemde giydiği o lüks kürk, kibrin zırhı oluyor resmen. Kürk mantolu Necla modunda baba evine geliyor kız. O askı lafı beni benden alıyor zaten. Kürkünü sıradan bir askıya asmak istemiyor. Düşünsene, kendi büyüdüğün eve gelip iyi bir askıya asmak lazım diyor. Bu resmen "ben artık bu evin sıradanlığının bir parçası değilim" demenin en küstahça yolu. O zenginlik rüyası aynı kanı taşıyan iki kız kardeşi birbirine düşman eden zehirli bir elmaya dönüşüyor resmen. Aynen öyle. Necla, Cemil'e sözlenecek, aile nihayet derin bir nefes alacak derken Necla gidip bahçede eski aşkı Oğuz ile öpüşüyor. Yok artık dedirten bir ihanet. Olaylar bir anda patlak veriyor tabii. O pembe paltolu Leyla ile kürk mantolu Necla Oğuz'u paylaşamıyorlar. Meydan muharebesi kopuyor orada. Bu bir aşk kavgası da değil bence. Ne kavgası peki? Bu net bir statü savaşı. Necla, ablasına en büyük darbeyi vurmak için zamanında kendisine fırlatılan o pembe paltoyu alıyor, Leyla'ya geri fırlatıp Oğuz da kaçıyor. Vay be! Leyla için bu ihanet o kadar ağır ki kız kafayı yiyip deliriyor resmen. Enkaz tam olarak burada oluşuyor işte. O büyük patlamadan sonra toz bulutu dağıldığında ortada bir aile falan kalmıyor. Herkes hayatta kalmak için kendi bencil yolunu arıyor artık. Necla'nın dönüşüne bak mesela. Oğuz tarafından terk ediliyor, tıpış tıpış eve geri dönmek zorunda kalıyor. Ama eve sığıntı gibi alınıyor, dış kapının dış mandalı muamelesi görüyor. Kardeşler tamamen ayrılmış, Necla tek başına yukarıda izole bir şekilde yaşıyor.
Cem onunla evlenmeyi kabul edince aile ancak o zaman affediyor kızı. Ama hikaye orada bitmiyor ki. Cem öldükten sonra gidip Ali Serper'le evleniyor ve deli gibi pişman oluyor. Hatta o pişmanlığı ablasına itiraf ederken yakalanması falan var. Necla'nın aslında hiçbir zaman gerçek bir tatmin yaşayamadığının kanıtı bu olaylar. Mutluluğu hep yanlış yerlerde aradı. Diğer yanda Leyla'nın durumu var. İnsanın resmen içini parçalıyor. Delirdikten sonra gittiği Psikoloğu Oya'nın kocası Can'a aşık oluyor. sonra da eniştesi Cem'in arkadaşı Nazmi ile tanışıyor. Nazmi iyi bir adamdı aslında. Çok iyi bir adam. Gerçekten sağlıklı bir ilişkiye başlıyorlar. Tam oh be Leyla sonunda kurtuldu diyoruz. Devreye kim giriyor sence? Tabii ki o karanlık güç, Ferhunde. Ta kendisi ben mutlu değilsem kimse mutlu olmasın zihniyetiyle gidip o tertemiz göle resmen bir varil zehir boşaltıyor kadın. İklim aktivistlerinin o ünlü tabloları mahvetmesi gibi bir şey bu. Gidip Nazmi'ye Leyla'nın bütün o karanlık geçmişini anlatıyor değil mi? Aynen öyle. Bütün kirli çamaşırları döküyor ortaya. Nazmi de bunu kaldıramıyor tabii. Leyla'yı anında bırakıyor. Leyla eve dönüp benim ne suçum var diye feryat ederek sağa sola saldırıyor. O olaydan sonra Necla da evden tamamen gidiyor zaten. Ferhunde'nin bu sabotajı, kötülüğün ne kadar sıradanlaşabileceğini gösteriyor bize. Kendi sefaletini başkalarına bulaştırarak rahatlayan, toksik bir karakter o. Aynen öyle. Peki bu kaosun içinde ailenin o büyük, mantıklı, sessiz kızı Fikret ne yapıyor? Onun kaçışını da izliyoruz bir yandan. Fikret'in durumu apayrı bir hayatta kalma mücadelesi. Evdeki bu tımarhane ortamından, Ferhunde'nin o zehrinden kurtulmak için gidip evleniyor. Kimi buluyor peki? Hiç aşık falan olmadığı komşu Nehir'in halasının oğlu Tahsin'le evleniyor. Üstelik Tahsin'in önceki evliliğinden 3 çocuğu var, bir de annesi var evde. Ya Fikret resmen bir yangından kaçarken başka bir cehennem cephesine koşuyor. O cephenin adı da Cevriye Hanım. Cevriye Hanım. Kayınvalide kelimesinin sözlükteki tam karşılığıdır o kadın. Kesinlikle. Fikret'i sürekli kıskanan, o iğneleyici laflarıyla hayatı zindan eden, sevmeyen bir karakter. Ama Fikret inanılmaz bir sabırla o kaotik evi bile çekip çeviriyor. Fikret'in o fedakarlığı ailenin eski dayanıklılığının son kırıntısıydı bence. Bak ben hep şunu düşünürüm. Düşünsenize, Fikret Ferhunde'den kaçmak için o evden ayrıldı ya, ya Tahsin Fikret yerine Ferhunde ile evlenseydi? Eyvah eyvah. Cevriye Hanım ve Ferhunde kapışması sence de efsane olmaz mıydı? O ev 2 güne kalmaz temellerinden dinamitlenmiş gibi yıkılırdı yahu. Vallahi inanılmaz bir hayatta kalma mücadelesine dönüşürdü orası. İkisi birbirini yer bitirirdi. Kesinlikle. Sonuç olarak bakıyoruz, o heybetli Jenga kulesi, o sağlam ağaç, köklerine dökülen bu zehirler yüzünden tamamen kurudu. Herkes yaptığı o bencilce seçimlerin, kiprinin bedelini çok ağır ödedi. Aile tamamen yapraklarını döktü ve geri dönüşü olmayan karanlık bir yola girdiler. O halde bu detaylı analizin sonunda dinleyicimize dönüp şunu sormak istiyorum. Kendi hayatını bir düşün. Senin inandığın o doğrular, en derin değerlerin, modern hayatın o sınırsız hırsları ve parlak vaatleriyle çatıştığında, Evet, çok kritik bir soru bu. senin köklerin o fırtınaya ne kadar sağlam direnirdi? Kendini Ali Rıza gibi bükülmez mi sanıyorsun, yoksa o pembe paltoyu fırlatıp atacak kadar değişime ve yozlaşmaya açık mısın? Bu hikaye aslında televizyondaki o uzak karakterlerin dramı değil sadece. Hepimizin içindeki o gizli zaaflara tutulan devasa bir ayna bence. Üzerine uzun uzun düşünmeye kesinlikle değer. Çok doğru. Ufak bir hatırlatma yapalım. Artık videolarımız kademe kademe altyazılı hale geliyor. Yani videoda istediğiniz dilin altyazısını açıp videoyu o şekilde de izleyebilirsiniz. Evet, farklı dil seçeneklerimiz var. Aynen. Azerbaycan Türkçesi, İngilizce, Almanca, İspanyolca ve daha bir sürü seçeneğimiz vardır. YouTube videosunda altyazı bölümünden istediğinizi seçebilirsiniz. O zaman son sözlerimizle sizlere veda edelim. Ekran rehberini Facebook, YouTube, Instagram ve Twitter yani X platformlarından takip etmeyi, oralardan videolarımızı beğenmeyi ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Yorumlarınızda söz etmemizi istediğiniz yapımlar olursa da onlara da bakarız ve sıradaki rota olarak onları da belirleriz. Başka bir içerikte görüşebilmek ümidiyle kendinize iyi bakın. Ekran Rehberi YouTube kanalından ayrılmayın. Esen kalın, hoşça kalın, iyi günler.